Yani yapay zekayı ben hala bir araç olarak görüyorum. Bu aracın limitasyonlarının farkında olmamız lazım. Evet, şu an mesela reklam platformları satüre olmaya başladı bile. Yani yapay zeka araçları sayesinde küçük oyuncu da benzer mantıklarda çalışabilecek. O yüzden Pazarlama artık ürettiğiniz şeylerle değil, anlattığınız hikayelerle ilgilidir. Seth Godin'in bu özlü sözüyle başladığımız yayınımızda bugünkü konuğum bir girişimci. Hepimiz için yapay zeka özel serisinin bu bölümünde yapay zekanın pazarlama alanında yarattığı değeri ve bir girişimcinin yolculuğunu dinleyeceğiz. Ve konuğumun ismi PopCam kurucusu Doruk Gezici. Doruk, hoş geldin. hoş bulduk. Kısaca kendinden bahseder misin? Tabii Sercan. Ben PopCam'in kurucusuyum, teknoloji girişimcisiyim. Yaklaşık 22 yaşından beri aslında teknoloji geliştirmeye ve bununla katma değerli şirketler kurmaya çalışıyorum. Yani kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum diyebilirim. Aynı zamanda yazılımcıyım. İşte İTÜ Bilgisayar'da okudum. Ama bitirmedim çünkü ilk girişimimi işte üniversite çağında kurduğum için o biraz büyümeye başladığında, işte yatırım aldığında falan odağım kaydı oraya diyeyim yani. Ondan sonra da işte o şirketi 3 sene boyunca aslında 500 bin kullanıcıya büyüttük. Yatırım aldık, ekipleştik falan. Sonunda o şirketten ayrılma kararı aldım ve İsveç'e taşındık eşimle beraber. Son 3 yıldır İsveç'te, Stockholm'da yaşıyorum. Orada da işte aslında data engineer olarak çalıştım. Demma diye bir AI startup'ında çalıştım, yeni kurulmuş. Hayatımda çalıştığım yerler ya freelance olarak uzaktan çalışma formatında oldu ya da 30-40 kişilik en fazla startup ekiplerinde oldu. O yüzden tamamen o dünyanın insanıyım diyebilirim yani. Ve bu Demma'daki çalışma hayatımda bir noktada 2023 yılında gitmiştik işte. Bir noktada şeyi fark ettim, yani yapay zeka artık next step'e geçiyor. Bir sonraki aşamaya geçiyor ve fırsatlar havuzu tekrardan açılıyor. Benim tekrardan girişimciliğe dönmem lazım. O yüzden işte yaklaşık bir sene önce tekrardan işi bıraktım ve bir senedir 7/24 son araçlarla, son teknolojilerle anlamlı yeni teknolojiler geliştirmeye çalışıyorum. Koptum. Yaratıcılıktan bahsediyorum. Aynen, yaratıcılık. Bu var ya, son böyle 4 kere çekiyorum ha. Ben de çok Pardon. tanıtım videosu çekerken işlerde hep sonda takılıyordum biraz. Gerçekten seni girişimci diye tanıtmam çok doğru olmuş. Birçok Evet. girişimden bahsettin. Ben bu kadarını bilmiyordum. Ve ne tesadüf ki sabahleyin buraya gelirken Steve Jobs'ı dinliyordum. Aynen senin gibi işte okulunu bitirmeyen ama girişimci olan ve dünyanın tanıdığı bir şey. Umarım sen de öyle başarılı olursun. Ve kısaca senle bugün aslında hepimiz için yapay zeka özel serisi için toplandık ve pazarlamayı konuşacağız. Gerçekten teknoloji burada nasıl fark yaratıyor diye. Çünkü biz pazarlamaya baktığımız zaman evet, teknolojik araçlar daha fazla kullanılıyor. Buraya gelen pazarlama liderleri bundan bahsediyor. Ama bu sadece bir araç mı, yoksa tamamen oyunun tekrar yazılması mı? Evet, yani yapay zekanın şu an etkilediği sektörler yani sadece araç olarak bakmaktan öte bir değişim yaratıyor. Pazarlamada bunların aslında bence baştan gelenleri. Şu ana kadar en büyük etkiyi gördüğümüz alan yazılım oldu, benim tarafım oldu. Şu anda neredeyse %90 oranında yazılım aslında otomatize edilmiş durumda yapay zekayla. Pazarlama ve satış da aslında gözüken o ki, yani uygulama ve adaptasyon olarak baktığımızda dataya sıradakiler. Yani ön önceliği çeken sıradakiler. Pazarlama şimdi tabii ki yıllardır zaten çok form değiştirdi. Başta işte biraz daha brand, marka tanıtımı anlamında başlayan işte billboardlar olsun, televizyon reklamları olsun gibi başlayan ve ölçülemeyen bir noktadan çıkan bir sektörken sonra işte yeni sosyal medya platformlarıyla insanların odağının billboard ve televizyonlardan başka yere kaymasıyla biraz daha dijital bir platforma taşındı ve daha bireyselleşti. En büyük aslında değişim o süreçte oydu. Artık siz hem ölçebilir hale geldiniz hem de hedefleyebilir hale geldiniz pazarlama yaparken. Şimdi yapay zeka ile bunun aslında bir sonraki aşamaya geçişine şahit oluyoruz hep birlikte. O da yani hedeflemenin daha da derinleştiği, daha da bireysel, gerçekten tamamen kişiye özellik. Mesela küçük bir örnek vereyim hemen. Geçen gün LinkedIn'de karşıma bir reklam çıktı ve reklamın içerisinde, yazısında benim şirketimin ismi ve benim adım geçiyordu. Ve hani sırf bunu fark ettiğim için ekstra bir dikkatimi çekti. İşte aslında şu an yakalamaya çalıştığımız şey de zaten bu. Sizin dikkatinizi nasıl daha iyi çekebiliriz? Sizin nasıl size daha da özel, yani sizi etkileyecek içerikler karşınıza nasıl çıkartabiliriz? Bu özelleştirme tarafı. Bir de şöyle bir gerçek var ki sadece artık insanların insanlara pazarlamasından olay başka bir yere geldi ve hani robotların robotlara pazarlamasına doğru bir dünyaya bile gidiyor olabiliriz. Şu an o noktada değiliz. Ama mesela reklam platformları olsun, Meta Ads, işte Google Ads gibi,
Bunlar şimdiden aslında sizin ürettiğiniz içeriği, koymak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz reklamı kime göstereceklerini yapay zeka kullanarak karar vermeye başladılar. Eskiden bizim platformlarda incik boncuk ayarlayarak seçtiğimiz işte demografik belki bilgiler, şu yaş grubu, şu bölgedeki insanlara gösterilsin diye yaptığınız şeyleri artık platformlar görsele kendisine bakıyor. Diyor ki bu görsel bu insanlara hitaben oluşturulmuş ve o insanların karşısına çıkartıyor. Belki next step'te de şey olacak. Alıcı da zaten bizim satın alma departmanımız bir AI departmanı olacak. Satıcı da AI departmanı olacak. Ve o noktada artık nereye gideceğiz hep beraber göreceğiz. Evet, bu AI chatbotları ya da robotları işte kendi aralarında aslında alışveriş yapacaklar. Bir şirket kuracaklar vesaire gibi gidiyor. Ama az önceki söylediklerine bir daha dönmek istiyorum. Ne biliyoruz? Biz aslında veriyi evet yapay zeka analiz ediyor. Artık dedin ki karar veriyor. Peki tamamen otonom pazarlama özellikle alanında tamamen otonom sistemler mümkün olacak mı ve ne zaman olacak sence? Bunun aslında vizyonunu ve tarihini Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg verdi bile. Gelecek sene çalışmasını bekledikleri sistem şu. Siz Meta'ya işinizin belki bir adresini, bir bilgisini biraz bir şey paylaştıktan sonra siz cüzdanını bağlayacaksınız. Meta diyor ki gelecek sene itibariyle biz sizin işiniz en iyi nasıl tanıtılması gerekiyorsa bunu o içerikleri üretip, o görselleri tasarlayıp, o dünyayı tamamen onların oluşturduğu bir şekilde, doğru insanı bulmayı da onların yaptığı bir şekilde siz sadece bütçenizi ayıracaksınız. Onlar sizin pazarlamanızı yürütecek. İddia bu. Ama şu an o noktada mıyız diye sorarsan bence şu an o noktada değiliz. Bunu yapmaya çalışanlar var. Piyasada özellikle LinkedIn'de paylaşımları bütün dinleyicilerimiz de görüyordur. Yani full otonom satış sistemleri, full otonom pazarlama sistemleri. Bunları deneyenler tabii ki var. Bu arada tamamen yapılamaz demiyorum ama gerçekten iyi bir insanın yönetiminde ve stratejisi altında yapıldığının rakibi olabilecek seviyede değiller daha onu söyleyebilirim. Yani otonom noktaya belki bir yıl daha uzaktayız. Belki 6 ay. Onu birlikte Tabii göreceğiz. hiçbir şekilde bilemiyoruz ama sonuçta Evet. operasyonel bazı kısımların otonom olduğu belli alanlarda ama tamamen otonom sistemde ne zaman olacağını herkes konuşuyor burada. Bir de bu işin yaratıcılık boyutu var. Çünkü pazarlama deyince aslında çok fazla da yaratıcı ajanslarla çalışılıyor. Ve yaratıcı fikirler çıkması işte reklamlarda vesaire çok çok kritik. Başarıyı o sağlıyor. Sence yapay zeka yaratıcılık konusunda bir şeyler yapabilecek mi yoksa hala insana ihtiyaç var mı? Yaratıcılık yani insani değer olarak ön plana çıkıyor ve şu an özellikle hani günümüz teknolojisinde hala insanın belki de en fazla fark yaratabileceği bir şey. Ama bu demek değildir ki yapay zeka yaratıcı olamaz. Yani ben o görüşe katılmıyorum. Hatta kendi geliştirdiğim üründe de bunun aksini görebiliyorum yani. Çünkü hani biraz felsefeye bağlayacağım belki. Hani yaratıcılık nedir sorusunu önce sormak lazım. Yaratıcılığı zaten biz kendi adımıza ne kadar tanımlayabiliyoruz? Bana sorarsanız yaratıcılık aslında insanların etrafta gördüğü, hayatı boyunca kendi bireysel eğitiminden geçerken, kendi deneyimlediği şeylerden çıkarttığı farklı parçaları beyninde farklı Lego parçaları gibi sentezleyip farklı bir yere oturtup yeni bir şey, özgün bir şey çıkarabilme prosesi. Ama yani yapay zeka bunu yapabiliyor mu? Yapay zeka bunu şu anda bile yapabiliyor. Yani belki limitleri olabilir ama bu bunu yapamadığı anlamına gelmiyor. Yani limitasyonla yapabilme kabiliyetini yani karıştırmamak lazım. Bazı limitasyonlar altında yapabiliyor şu an. Ama bu limitasyonları da aşabilir. Çünkü aslında çok benzer bir prosesten geçiyor bizimle. Yani o düşünce prosesinde gördüğü, daha önce bildiği şeyler ve onun şöyle bir avantajı var ki o her şeyi gördü. Yani bizim insan olarak deneyimleme şansımız olan şeyler limitli. Ama bütün insanlığın ürettiği, çıktığı kitapları, görselleri hepsini değerlendirmiş bir sistem. Çok farklı kombinasyonlarda bulunabilir ki zaten çalışma mantığı da aslında pattern recognition, yani o değişik dizgileri yakalayabilmesi üzerinden giden bir şey zaten yapay zeka. O yüzden ben yaratıcılık konusunda da çok gelişeceğini düşünüyorum ki hala şu anda bile bence bayağı yaratıcı yani. Buradaki sorum o zaman aynı insan değil, farklı insanlar aynı yapay zeka platformunu kullandığı zaman nasıl farklılık olacak? Nasıl yaratıcılık fark edecek orada? Evet. Ya bence şu an en fark yaratılabilecek nokta doğru yönlendirme. Ama bu doğru yönlendirmeyi yaparken karşı tarafınızda kullandığınız aracın, yani yapay zekayı ben hala bir araç olarak görüyorum. Bu aracın limitasyonlarının farkında olmanız lazım. Yani bu araç siz onu nasıl yönlendirirseniz o dünyaya bakıyor. Çünkü demin de konuştuğumuz gibi bütün insanlığın çıktısını eğitiminde görmüş, onu
vektörel hale getirmiş, bir şekilde model weight'ler olarak tutan bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistem yani aslında kocaman bir samanlık. Sizin aradığınız şeyi siz ne kadar aktarabilirseniz o kadar anlayabilir. O samanlığın içindeki o iğneyi bulması için bizim daraltmamız lazım alanı. Bizim doğru bilgileri vermemiz lazım. O yüzden de şu an iyi çalışan yapay zeka sistemleri zaten aslında sistemi, yapay zekayı çok fazla bilgiyle boğmak yerine ona sadece görmesi gereken, karar vermesi için gerekli parametreleri veren sistemler oluyor. O zaman yine kullanıcıda yatıyor aslında. Yapay zekanın Hala çıktısı, öyle. ne kadar yaratıcı olduğu ya da ne kadar başarılı olduğu o kullanıcıda yatıyor. Gelecekte ne olacağını tabii bilmiyoruz. Az önce dedin ya benim kurduğum şirket de bu altyapıda çalışıyor diye. Biraz PopGem'den bahseder misin? Neler yapıyorsun? Nasıl fark yaratıyorsun? Evet, PopGem benim yaklaşık bir yıldır aslında teknik olarak tek başıma geliştirdiğim bir proje. Bir göz bebeğim yani. Onu ben bir yapay zeka laboratuvarı olarak tanımlıyorum. Aslında iki bacağı var. Bir bacağı sizin pazarlama faaliyetlerinizde kullanmak isteyebileceğiniz içerikleri üretmek. Bu birçok platform görüyoruz şu anda zaten. Son 6 ayda bu teknolojiler iyice gelişti. Görsel üretmek olsun, video üretmek olsun bunları AI ile insanlar yapabiliyor. Ama tabii ki bunun bir işi pazarlarken hala bir strateji oturtulması lazım. Benim sistemimde içeride yaklaşık 30 tane şu an AI ajanı var. Bunlardan bazısı creative strategist, kreatif tasarımcı, işte içeride anket yapabilen anketör, içeride performans pazarlamasından anlayan ve metriklere bakıp reklamların performans metriklerine bakıp neyi nasıl optimize edebileceğini çıkaran analist. Bu tarz bir sürü ajandan oluşan bir ekip düşünün. Ve siz sisteme kendi ürününüzü ve hizmetinizi tanıttıktan sonra segmentasyonla başlayarak aslında sizin pazarlama dünyanızı belki de sıfırdan kurabilmenizi sağlıyor. Hangi hedef kitlelere hitap etmelisiniz? Bu hedef kitlelerin nasıl ihtiyaçları var? Bu hedef kitlelerin psikolojik olarak motivasyonları, değerleri, karar verme sürecinde aslında düşünce şekilleri bunları sistem çıkartmaya çalışıyor. Ve size bazı önerilerle geliyor. Sistemi siz istediğiniz noktada yönlendirebiliyorsunuz, istediğiniz noktada onun karar vermesine bırakabiliyorsunuz. Bu temel hazırlık sizin dünyanızı anlama hazırlığı yapıldıktan sonra da içerideki bir sürü şeyler üretebilen, içerik üretebilen ajanlar var. Mesela görsel reklamlar ürettirebiliyorsunuz. Spesifik hedef kitlelere özelleştirilmiş şekilde. Sosyal medya postları, e-postalar, sunum, işte video. Bu tarz farklı içerik tiplerini içeride bir iki klikle aslında bir çalışanınıza iş verir gibi bir yönetim paneli gibi bir arayüzden, Canvas arayüzü benim bu arada tercihim. O konuya da biraz daha detaylı değinebilirim. Orada bazı fikirlerim var. Bu arayüz üzerinden ekibinize iş dağıtıp belki normalde şu anda işte ajans üzerinden yürüttüğünüz süreçler olabilir. Haftalarca git gel yaşanan durumlar olabilir veya sırf yani iş gücü limitasyonunuz yüzünden veya bütçe limitasyonunuz yüzünden daha önce hiç denemediğiniz marketler olabilir. Bunları çok daha hızlı bir şekilde denemenizi sağlıyor. Bu benim işin aslında ilk tarafı. Oluşturma, sizin işinizi anlama ve kreatif oluşturma tarafı. İkinci tarafı ve aslında şu ana kadar benim farkında olduğum kadarıyla dünyada ilk olan tarafı da bunu aslında yapay zeka ile üretilen sentetik personalar üzerinde test edebiliyor olması. Yani siz bu içerikleri ürettiniz ama bu içeriklere insanlar nasıl tepki verecekler? Sentetik personayı biraz açar mısın? Tabii. Sentetik persona bu çok yeni bir konu. Benim aslında iş modelimin üzerine kurduğum ve asıl vizyonum olan konu. Siz şimdi yapay zekayı düşünürken aslında şuna bakabilirsiniz. Yani yapay zekanın ilk amacı, birincil amacı nedir? İnsanları taklit etmek. Dilini anlamak insanların. Zaten insanlığın kültürünün en büyük çıktısı belki de dil. O yüzden bu dili anlayabilen bir mekanizmanın aslında sizi anladığı zaten gerçek. Zaten insanları en büyük etkileyen, şaşırtan şey de o oluyor. Ben ve hani bu sektör aslında genel olarak bu bilgi üzerinden insanları doğru parametrelerle tanımlarsak, mesela satın almada risk almayı ne kadar seviyor, bir şeyler keşfetmeyi ne kadar seviyor, ne kadar pragmatik. Bu tarz parametrelerle sizin hedef kitlenizi doğru tanımlarsak biz aslında bu insanların sanal klonlarını yaratabiliyoruz. Yani personalar. Gerçek insan değiller ama sizin hedef kitlenizin düşünce şeklini temsil ediyorlar. Onun gibi davranıyorlar Evet. aslında alımda. Bu da sentetik araştırma yapmanızı sağlıyor. Yani normalde aylar süren süreçleri belki 5-10 dakikada belirli bir noktaya kadar o sentetik persona üzerinde deneyerek test edip
daha anlamlı bir şekilde o kitleye nasıl ulaşabileceğinizi anlamanızı sağlıyor. Aslında ürün çıkmadan önce sen bunu test ediyorsun gerçek insanlarmış Evet. gibi. Peki bunun çıktısı ne kadar oranda doğru çıkıyor gerçek insanla sentetik persona arasında? Evet, tabii ki haklı olarak ilk soru, en doğru soru bu. Bu konuda ben şöyle düşünüyorum. Aslında beklentileri doğru ayarlamak lazım. Yani tabii ki gerçekten sahaya inip insanlarla birebir konuşmak bu işin yapabileceğiniz en yüksek noktası. Hala onu hiçbir şekilde tamamen yok etmeye, onu tamamen replace etmeye yönelik bir ürün iddiası varsa başka niyetler arayabiliriz arkasında o iddianın. Ama şöyle bir gerçek var. 2022'den beri bu alanda akademik çalışmalar yapılıyor. İşte Stanford'ın bir çalışması var en çok referans verilen. Ve mesela şunu yapmışlar. İnsanlarla 2 saatlik mülakat yapıyorlar, konuşmalı. Karşı tarafı biraz aslında davranış bilimi olarak anlamaya yönelik bazı sorularla. Ve bu mülakatların çıktılarını yapay zeka kullanarak sentetik persona olarak benim bahsettiğim psikografik değerler üzerinden tanımladığınızda o insanlara yeni bir soru sormak yerine o sanal personaya o soruyu sorduğunuzda yaklaşık %85 oranında doğru olduğu mesela çıkmış bir araştırmada. Bunun gibi birçok araştırma var ama teorik tarafı hala daha ileride olan bir konudan bahsediyoruz. Yani uygulamaya aslında son 2 yılda yeni geçmeye başlayan bir konu. O yüzden hani her endüstride, her konuda, her insan için bunu hangi oranda yapıyor demek aslında çok zor. O yüzden de aslında bunu bir ön araştırma kaynağı olarak görmek lazım. Yani sizi hızlandıran, sizi belki hiç bilmediğiniz marketlerde size bir ön bilgi sağlayan, size bir yön veren bir araç olarak görürseniz kesinlikle pişman olmazsınız. Ama siz tamamen bu insanla konuşmayı yok edeyim, ben sadece personalarla konuşayım, oradan da istatistiki mesela %100 doğru bilgi alayım diye bir beklenti varsa ben onu karşılayabilen bir sistem olduğunu düşünmüyorum şu an dünyada. Evet, aslında bu sistemle beraber hem dedin ya sanki pazarlamadaki elemanıma iş verir gibi iş veriyorum. Hem de ajansın olmuyorsa eğer, yani gerçekten herkesin bir ajansı yok. Yoksa da dijital ajansla sen bunları sağlıyorsun. Peki gelecekte bu pazarlamacılar kendini nasıl konumlamaları gerekecek? Yani başta da bahsettin ama pazarlama ciddi riskte, hani oradaki ekipler bu yapay zeka ile beraber nasıl iyi bir pazarlamacı olacaklar gelecekte? Şöyle birkaç cümleyle söyler misin? Evet, ya bence ilk şart bu sistemlerden korkmak yerine, bu sistemlerin hani kendinizi işsiz bırakacağınızı düşünmek yerine, ben yazılımcıyım, ilk beni işsiz bıraktı bakarsanız ama o şekilde yaklaşmıyorum. Onun yerine hani ben kendi bilgi birikimimi nasıl bu sistemleri kullanarak ölçekleyebilirim? Nasıl bu sistemleri kullanarak erişimimi arttırabilirim? Belki bir ülkeye hizmet ediyorken bu sistemler sayesinde nasıl 20 ülkeye ulaşabilirim? Buraya odaklanmak lazım. Siz kendi bilgi birikiminizi bu sistemlerle çoklarsanız bunu henüz yapmamış şirketlerin önüne geçeceksiniz. Zaten belirli bir süre sonra da herkes adaptasyon arttıkça artık geride kalanların elendiği bir dünyaya doğru gideceğiz. O yüzden ne kadar erken bu konularla ilgilenirseniz, yapay zekanın limitasyonlarını ve kabiliyetlerini kavrayacak kadar denerseniz bu sistemleri, aslında kendi spesifik endüstriniz için en doğru yolu gene siz bulacaksınız, ona eminim. Evet, çok güzel. Peki sen şimdi zaten Popcam'i kurdun ve bu çalışan bir sistem ve hani buradaki fırsatları da anlatıyorsun. Şu an bugün itibariyle en çok fırsatın olduğu, en fazla farklılaştıracağın sektör hangisi? Müşteri kitlesi hangisi? PubChem için mi soruyorsunuz? Evet, Popcam için. Benim ilk hedef kitlem e-ticaret. Özellikle son kullanıcıya satış yapanlar. Çünkü özellikle reklam odağında odaklandığım için ben ücretli reklam üretimi için bu kitlenin tabii çok büyük bir ihtiyacı var. Ve Türkiye'de de mesela bir sürü KOBİ var. Aslında çok güzel ürünler üretiyorlar ama hep konuştuğumuz bir konu var Türkiye'de eksik olan. Markalaşma. Yani bu ekiplere biz PubChem ile o gücü verebiliriz. Yani sanki dev bir firmasıymış, mesela şampuan firmasıymış gibi global hareket eden. Siz de o segmentasyonu yapıp, o segmentlere özel içerikleri yapıp, insan psikolojisini düşünüp bunu büyük ölçekte yapabilirsiniz küçük bir oyuncu olmanıza rağmen. E-ticarette de bu bence çok fark yaratacak. Evet, yapay zeka ile beraber aslında az önce başta söyledim ya, pazarlamada yarattığı değer diye. Özellikle bu KOBİ segmentini gerçekten fark yaratacak noktaya getirebilir. Ve bunu kullananlar var mı sence? Ne kadar kullanım alanı ve kullananlar nasıl fark yaratıyor? Böyle kısaca bahsedebilir misin? Evet, şu an mesela reklam platformları satüre olmaya başladı bile. Yani çok fazla AI kullanımıyla, tabii normalde 10 görsel dönüyorsa platformda şu anda zaten o 1000'e çıktı bile. Ve bu aslında platformların da çalışma mantığı gereği sizin birbirinize karşı rekabet ettiğiniz bir ortamda
fiyatları yükseltti. Şu an artık bir reklam vermek 5 yıl öncesine göre çok daha pahalı. Buradan kar etmek daha zor. O yüzden aslında bu süreçleri yaşamak zorundasınız. Yani küçük oyuncu buna erişemediği için bu tablodan kayboluyordu. Ama şimdi bu tarz araçlar, yapay zeka araçları sayesinde küçük oyuncu da benzer mantıklarda çalışabilecek. O yüzden ben en büyük değişimin asıl küçük oyuncular için olduğunu düşünüyorum ve yani bu konulara dikkat etmesi, dinlemesi, araştırması, geliştirmesi gereken asıl ilk isimlerin de onlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani size daha önce hiç sahip olmadığınız bir erişim sağlayabilir. Daha sadece büyük binlerce çalışan olan şirketlerin yapabildiği şeyleri tek kişilik ekibinizle yapmanızı sağlayabilir. Evet. Bunu kaçırmamak lazım. Çok haklısın. Eskiden belki küçük oyuncular büyük oyuncular tarafından eziliyor diyorsun. Şimdi küçük oyuncular tarafından da ezilebilir. Çünkü bu araçları Evet. kullananlar fark yaratacak ve kesinlikle teknolojinin gittiği bu noktada teknolojiyi kullanmayan oyunun dışında kalıyor. Biz bunu bu yayınlarımızda da hep Maalesef. bahsediyoruz. Çok güzel. Peki son soru. Sana özenen, senin gibi olmak isteyen gençlere ne tavsiye edersin? Hangi alanlarda odaklansınlar, çalışsınlar? Estağfurullah. Benim gibi yani ben her zaman kendim araştırmayı ve kendim öğrenmeyi seven bir insandım. Her zaman yani bu tarz üniversitelerde falan konuşmaya gittiğimizde şey yaptığımızda da hep bu konuyu ön plana çıkartıyorum. Merak edin. Yani merak etmek zaten devamını getirir. Meraklı olan insan keşfeder, kendisi için uygununu bulur ve sevdiği işi bulur. Ben de şu an sevdiği işi bulmuş ve sevdiği işi yapan şanslı bir insan olarak söyleyebileceğim şey bu. Yani olabildiğince fazla şey denemek. Şu an bu yapay zeka olabilir. Günümüzde o. Belki 3-5 yıl önce blockchain'di. O konuda bile insanlar farklı taraftan yaklaşıyordu mesela para. Asıl orada değeri anlamak amaç. Yani yapay zekayı anlamaya çalışırken de buraya odaklanmak lazım bence. Direkt anlık bir gelir beklentisinden çok ben bu araçla ne yapabilirim? Ben bu araçla kendi hayatımı, başkalarının hayatlarını nasıl güzelleştirebilirim? Ben böyle şeylere merak etmek demek istiyorum buna cevap olarak. Harika. Gerçekten ciddi değer yaratıyorsun. Bugün de Teşekkürler. sohbetinle, anlattıklarınla, hikayenle bize değer kattın. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Yapay zekadan korkmayın. Yani bu arada ben de korkuyorum. Ben de bazı toplumumuz için riskleri olduğunu düşünüyorum. Dünyada, bütün dünyada sosyal ve siyasi düzenin değişmesi şart. Bu belli. Eğitim sisteminin tamamen değişmesi şart. Bu gözüküyor. Ama insanlık böyle değişimlerden daha önce geçti. Gene geçecek. Gene insanlara bir yerler açılacak ve ben teknolojiyi hani korkarak ve yasaklayarak herhangi bir şey çözüm olduğunu düşünmüyorum. O yüzden öncülerden olmaya bakın diyorum. İnşallah. Umarım herkes öncülerden olur. Sana da yolculuğunda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler tekrar Çok geldiğin sağ ol için. Sercan. Bugünkü konuğum Popcem'in kurucusu Doruk Gezici'ydi. Kendisiyle yapay zeka ve pazarlamayı derinlemesine konuştuk. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere.